Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Şöyle ipim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. Şöyle göstereyim. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım ilmeklerimizi çıkartarak. Şu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Her model 8 ilmekten oluşuyor. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8. Evet, bu bir model için. Şöyle ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. İstediğimiz sayıya geldikten sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Daha sonra bir sıra düz ördüm arka yüzünde. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Lastiksiz yapacağım için bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şişimde 28 ilmeğim var. 3 model üzerinden anlatacağım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Birinci sıra ön yüzündeyim. 2 ilmek tersten sonra 6 ilmek düz. Evet, buraya kadar bir model bakın. 2 ters, 6 ilmek düz yaptım. Yine 2 ilmek ters, 6 ilmek düz. İki ilmek ters, 6 ilmek düz. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğini ben düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bakın bu şekilde. 2 düz, 6 ilmek ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Model oldukça güzel, gösterişli ve kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli kolaylıkla yapabilirler. Evet, ikinci sıramızı da düzleri düz, tersleri ters örerek tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Şöyle. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 6 ilmek ters. Düzleri düz, tersleri ters örerek dördüncü sıramızı da tamamlayalım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Şu şekilde bakın. 2 ters, 6 ilmek düz.
Sıramızı tamamlayıp gelelim. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bu şekilde 6 sıramızı tamamladıktan sonra 7. sıra ön yüzünde ajur işlemimiz var. Şöyle 6. sıramızı da düzleri düz, tersleri ters örerek tamamlayalım. Evet, 6 sırayı tamamladım. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Şurada 6 ilmek düzümüz var. Bunlar da ajur yapacağız. Bir ilmek artırma yapalım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizin ikisini bir toplayarak sola doğru düz örerek keselim. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeği sola doğru keselim. Bir artırma, 2 ilmeği bir aldım şu şekilde sola doğru düz örerek kestim. 1 2 3 3 tane ajur yaptık. 3 tane de kesme işlemi yaptık burada. Aradaki 2 ters ilmeğimizi de burada düz örüyoruz. 7. sıra ön yüzünde. Geldim burada 6 ilmeğe tekrar. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği bir alarak düz örüyorum. Sola doğru kestim. 3 tane bu işlemi yapacağım, yani 3 kez. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi. 1 2 3. Arada 2 düz. Daha sonra bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Bir artırma, 2 ilmeği de sola doğru kestim. Buradaki 6 ilmeği bakın 2 2 alarak kesme işlemi yaptım. 3 tane de artırma yaptım. Sıra sonunda 2 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeği örerek 7. sıramızı ajurlar yaparak tamamladık. 8. sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağımız işlem ajurları aynı şekilde yapacağız. Hemen başlayalım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Buradaki 6 ilmeğe gelince bakın şöyle 2 2 yine alacağız. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir aldım, düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Yine 3 artırma, 3 kesme işlemi yaptık. 2 ters ilmek arada. Aynı yine ajurları yapıyoruz düz örerek. Arka yüzündeyiz ama düz örüyoruz yine. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir artırma, 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Bir artırma, 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Aralarda 2 ters ilmek, bir artırma, 2 ilmeği düz ördüm. Bir artırma, 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Bir artırma, 2 ilmeği bir alarak düz ördüm. Daha sonra sıra sonunda 2 ters ilmek ve kenar ilmeğimi de düz örerek 8. sıramızı tamamladık. Modelimizi kurmuş olduk. Model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Model ikinci kez kurarken aynı birinci sırada ne yaptıysak o şekilde başlıyoruz. 2 ters 6 düz ilmek, 2 ters 6 düz örerek devam edeceğiz. 6 sırayı o şekilde tamamlayacağız. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. İsterseniz buradaki boşluğu 4 sırada yapabilirsiniz. Şu düz örgüyü 4 sırada da bırakabilirsiniz. İsterseniz böyle bunun gibi 8 sıra yapabilirsiniz. Yani şurayı 6 sıra olarak. Evet, bir parça da daha önce hazırladım. Bakın burada da lastiksiz yaptım yine modeli. Model böyle devam ediyor. İsterseniz lastik üzerine de yapabilirsiniz ama model lastik istemiyor. Böyle.
Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler tercih edersiniz. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel, yapımı kolay ve gösterişli bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Evet, şöyle bırakalım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.